Hafızlıktan aşıkla. Çınar ağacının tokaç yaptım. Kamyon tekerlerinin içindeki telden tel taktım. Kendin yaptın sazı. Zeytinyağı tuğutusuna bir sap taktım. Ötmez görmez dan gider. Param yok ki saz alayım. 1000'e yakın türkü öğrendim. 1000'i geçkindi benim öğrendiğim türkü. Kendini bize tanıtsan kısaca ne derdin? Adım Hacı Ünlü. Hamidoğlu. Emekli postacıyım. Tamam. Küçükken en çok istediğin şey neydi? O zaman ne istiyoruz? Hiçbir şey istemiyorduk ki biz. Çocukken hiçbir şey istemedik. Biraz yani ilkokul çağına geldiğim zaman işte okumak için meraklıydım. Defter kalem alamıyordum. Ya. Ona kızıyordum. Onunla uğraşıyordum yani. Yani okumak istiyordun. Okumak istiyordum. Peki gerçekleşti mi bu? Gerçekleşmedi. İlkokul gitti, ortaokuldan geri kaldık. Hmm. Okul olmadığı için gidemedik yani. Okul olmadığı için. Diplomamı vermediler. Yaşı küçük diye. Öyle bir hikaye vardı dede, sen biraz anlatmıştın. Okulu bırakmıştın değil mi? Okul 3 sene öyle boşta gezdim ilkokulu bitirdikten sonra. Diplomamı vermediler yaşı küçük diye. Yaşı küçük diye. Yazdırmamışlar. Kim yazdıracak? Ana yok, baba yok. Nüfus mu? Nüfusa yazdırmamışlar. Ta 7 yaşından sonra yazdırdılar. Aa. Mesela ben 41'liyim ama 45'li yazılıyım. Ha. Yani sen isteyerek bırakmadın okulu. Yok canım, isteyerek bırakın. Hmm. Gurur duyduğun şey. En çok gurur duyduğum şeylerden biri yüksek bir yerlerde okumaya meraklı olarak duyduğum biri, tanıdığım biri yani olursa Ya. onu çok merak ederim, çok şey yaparım. Ne güzel. Çünkü okuyamadım ya, okuyanları çok şey yaparım yani. Peki sence hayatın boyunca yaptığın en büyük hata neydi? Yani en büyük böyle pişmanlığım dediğin. En büyük hatam ilkokulu bitirdiğim zamanlarda, yani bitirdiğim senelerde işte o zaman her şeyi anında ezberleyebiliyordum. Bak, bir ay gittim hocada, o da yatsı namazında, akşamla yatsı namazı arasında, bir de sabah namazında. Çünkü korkuyordu, hocalar okutmuyordu. Kur'an'ı ezberlemedim yani. Hafız olmadığım yani. İstediğim şekilde olabilirdim yani. Evet. Çünkü hemen okuduğum bir şeye, hoca okuttuğumuz o gün onu ezberleyebiliyordum. Onu çok merak ettim yaş geçtikten sonra. Geriye dönsen o zaman ne yapmak isterdin? Nasıl yapmak isterdin? Hafız olmak isterdim. Ondan sonra her şeyi bıraktık, saza başladık. He. Bu sefer saz çalmıyor. Tam tersi yani. Hafızlıktan aşıkla. Kimsede saz yokken bu aralarda, bu köylerde ben saza alışıyorum. Kendi kendime o da. Kendi kendine öğrendin. Çınar ağacının tokaç yaptım. Kamyon tekerlerinin içindeki telden tel taktım. Kendin yaptın sazı. Zeytinyağı tuğutusuna bir sap taktım. Ona gene aynı kamyon tekerinin içinde eskiden şöyle teller olurdu. Onu tekeri yaktım, içinde onları çıkardım. O teli taktım. Ötmez görmez dan gider. Param yok ki saz alayım. Ondan sonra bir saz aldım işte. Gittim 12 gün çalıştım. Bir yerde bir saz gördüm. Kaça verin dedim, 60 lira dedi. Gittim yövmeye 5 liraya da 12 gün çalıştım yolda. Çok iyi. Hemen 60 liraya aldım, gittim o sazı aldım. Valla helal olsun dede. Ondan sonra onunla uğraştık. Sonra başka tut kestirecek, saz yaptırdım. Onunla uğraştım derken işte çok şiir gelirdi aklıma. Çok şiirler geldi ama böyle bir teyip bilmem ne bile bir şeyim yoktu. Kaydetmek için. Kaydetmek için bir şeyim yoktu. Zaten kağıt kalemde ben zaten bulamadım. Mesela türkü olacak. Günde bir saat öğleden sonra bir türkü programı olur. O Nezahat Bayram gibi, o zaman sanatçıları gibi. Gider dağda av ederken o saat 1.30'a 1.2'ye buraya dükkana gelirim. Adamın masa kağıdını yırtar yazarım. O türküyü. Ya da orada ezberlerim yani. 1000'e yakın türkü öğrendim. 1000'i geçkindi benim öğrendiğim türkü.
Sen bu işe gönül Ama, vermişsin. ama işte hep boş şeylerim şunlar. Gerçi askerde faydasını gördüm ama Nasıl gördün? ya rahat ettim orada askerde. Eğlence yerlerine çağırıyorlar. İyi Ha. oluyordu. İyi ki yaptım dediğin var mı? Valla iyi ki yaptım dedim ben. Kızım gençliğin her şeyini yaptım ben. Gençlikte yani şunu yapsaydım, şunu yapmasaydım diye bir şey kalmadı. Ha. O Her şey zaman gençlikte mesela ben heh, istediğim her şeyi yaptım. ne kadar güzel bir şey. Geriye dönüp keşke yapsaydım demiyorsun o zaman. Yok Bu çok güzel bir şey. ben Neler çünkü mesela? gençlikteki yapacağım şey, yapılacak işlerin hepsinden yaptım. Hepsinin nereden ne geldi, ne yapıldı, ne yapacak yaptım yani. Bir tek param olmadı. Hmm. Çalışmadım yani. Postacılık yaparken unutamadığın bir anın var mı? Var. Şimdi televizyon, Televizyon. radyo vergilerini topluyor. Hı hı. Bir köye vardım. Adama sordum. Bu adamlar kim? Oradan biri dedi ki o bilmem ne yaptığımın oğlu ben tanıyorum gel dedi. Hı hı. Küfür etti yani. Dedim ya niye küfür ediyorsun adama? Sen boş ver otur gel dedi gel. Şimdi saydı telefon para oradan tamam onu kes, onu kes, onu kes, 10-15 tane kestim. Aynı köyün şeyinden. Bir ikisi geliyor onu kes onu bırak diyor. Neyse iş bitti. İlk sorduğum adam geldi. Bu kim dedim. Gene onun bilmem avradım ne yapayım dedi. Ya arkadaş niye? Gene de kes dedi. Hı hı. İyi kestim. Neyse kestik bitti. Şeye çağırdı şimdi. Dedi ki bir çay getir bize. Kahveci. Kahvede oturuyorduk şimdi. Hı hı. Adam çay getirdi. Adamın ismini söyledi. Ulan ben sana ismini söyle dedim mi dedi. Bak çaycıya. Ne bileyim abi dedi. Ha o zaman da. Alan dedi ki o ilk sorduğum işte bilmem avradım ne yaptın benim dedi. Aa, Ulan dedim. Ben de niye? seninle beraber süversem ne olacak? Aynen. Süversen süren dedi. Benim. Mağara adam maliyede memurmuş. Hı Tahsildarmış kendi. Bence ben varmadan evvel ayrılmış. hı. Hı. O adamın yani o şeyi hiç unutamıyorum. Maksud adam şakacı adammış. Ha. Espri yapmış adam bana. Nükte. Peki postacılık yapmasaydın ne yapmak isterdin? Hangi mesleği seçerdin? Dedim yapacağım hiçbir iş yoktu ki. Bu bahçenin tarlayına uğraşmam gerekiyordu. Başka yapacak bir şeyim yoktu. Hmm. Postacılığa nasıl başladın peki? Postacılığa bizim bir akrabalar vardı. Onlar teşvik ettiler. Hmm. Dediler ki imtihana gir. Ben yardım ederim dedi. Posta müdürüydü. Dedim ya nasıl öyle? Dedi sen gir ya ben yardım ederim dedi ya bu yandan. Hı Tamam hı. dedim. Burada adamın yol parasını verdim. O sene imtihana girdim. Adana'ya götürdüm adamın yol parasını ben verdim. Hı hı. O sene bir soru yapamadım. Kazanamadım. Tek sorudan kazanamadım. Hı hı. Çünkü soru 40 şöyle bir poşet şey derdi 40 soruydu. O soruyu biliyordum. Hı hı. 70-71 olduğunu bilmiyordum. Hangisi olduğunu onu sonra yazayım dedim Hı dedi. hı. Hepsini yaptım. O soruyu sonra tekrar okudum o soruyu bulamadım. Ya. Kayboldu soru. Ondan sonra dedim ben kazanamam bu sene tamam. Ondan sonra ikinci sene girdik. Hepsini yaptım ben. Bu sene dedim kazanırım. Neyse kazandım. Başkalarına da sonra gittim yardım ettim. Başkalarına da yardım ettim de. Hı hı. Onlar da kazandı. İşte ama adam beni tahrik etti. Sebep oldu adam bana yani Hmm. böyle. Dedi ki ya Allah binlerce razı olsun adamdan. Adam burada bize yardım etmedi ama burada yardım etti. Hmm. Bize şey verdi. Teşvik Cesaret etti. verdi. Evet. Cesaret verdi adam bize. Onun şu adam Allah nur içinde yatsın adam. Razı olsun ya. Bu girdiğiniz sınav KPSS gibi bir şey miydi? Postane işi. Ha, Sağda onun için. postane imtihanı. Akrabalarım demişken biraz daha onları sorayım. Mesela annen, baban, kardeşlerin bir şeyler anlatmak ister misin? Aranız nasıldı? Nasıl bir çocukluk geçirdin? Şimdi ben annem babamla evlenmiş 7 ay kalmış. Hı Beraber babam yeter askerliğine gitmiş. hı. Hı. Ondan sonra 7 aylık evliymişti. Oraya gittiğinde ben hamileymiş annem Hı hı. bana.
Ondan sonra işte 9 ay sonra ben meydana geldiğimde babam orada hastaymış Van'ın Özakları'nda ve orada ölmüş. Aa. Beni hiç görmemiş yani. Annem de ondan sonra zaten bir senelik şey ne yapacak gelin babası almış gitmiş. Ondan sonra orada demek ki bir buçuk yaşında mıydım? Neydin? 2 yaşında filandım işte. Koca'ya gitti annem. Orada bir başka birine vermişler. Ondan sonra oradaydım. Ben de götürdüler sonra. Orada bir sene kaldım. Oradan ondan sonra gene geri anneannemin yanına geldim. Orada kaldım. Demek 6-7 yaşına kadar da orada durdum. Ondan sonra babaannemin yanına geldim. Buraya işte Belenköy'e. Burada da devam ettik babaannemle. Burası yani babaannenin evi. Babaannem benim esas annem yani. Esas annem diyorsun. Annemle de 15-16 yaşına kadar hiç konuşmuyor. Hiç gitmez, görmezdim ya. Babalık el etmezdi. Yani yeni kocası izin vermiyordu, öyle mi? Peki kardeşlerin? Kardeşlerim şimdi şey de onlar 4 tane kardeşi. 2 kız 2 oğlan kardeşim var. Üvey. Yani babamız ayrı, annemiz bir de. Onlarla da konuşuruz. Samimiyim ben. Şeylerimiz yok yani birbirimize öyle. En sevdiğin hayvan? En sevdiğim hayvan. Sincap. Sincap mı? Adını diyemedim. Ya. Sincapı çok severim. Böyle onun kıbış o cevizleri falan alıp yediği şeyler böyle ayağının altına alıp böyle bir dal oturup Evet. böyle kıbış yedi, onun yemesiler falan. Çok Onun için tatlı. sincapı çok severim. Ya dede, hiç tahmin etmezdim. Çok tatlı. Bir de bu tavuklar seni gördü mü hiç peşinden ayrılmıyorlar. Seni çok seviyorlar. Bu nasıl oldu? Ya o alıştırdın beni, onları elinde bir yaptın mı, şey yaptın. Her hayvan öyle. Bütün hayvanlar mesela. Hangi hayvan olursa olsun elinde iyice alırsın böyle, elinde yetiştir. Peşinden ayrılmaz. Bütün hayvanlar öyle olur yani. Küçükten ama değil mi? Küçükten Küçükten yetiştirirsen öyle. tabii küçükten alıştıracaksın yani. Mesela ben şey besledim. Sansar. Sansar da mı besledin? Tabii sansar besledim. 2 tane. Niye Bir sansar dişi bir besledin? erkek. Karda yakalattım. Hı hı. Toplattım millete. Bu askerde oldu yani. Hı hı. Ondan sonra onlara güzel yer yaptım şöyle. Çukur. İçine yün koydum filan. Orada yatarlardı. Ondan sonra bunlar çiftleştiler ve 2 tane yavru yaptılar. Oy. Ondan sonra anası yavruyu yaptı, kalktı öte tarafa, koydu gitti, hiç bakmadı. Babası geldi, biraz oraya baktı filan, onun yanında yattı, biraz durdu, o da bakmadı. 2 gün sonra 2 yavru da öldü. Ondan sonra da yaza karşı da onlar uyuz öldü. İkisi de uyuz oldular. Ama o da öyleydi. Mesela ben parmaklarıma bal çalardım. Dizlerimi şöyle şimdi biri bir dizime oturur, biri bir dizime. Ya çok Ondan tatlı. sonra Dur böyle şunu parmaklarımda çekeyim onu biraz. yapardı. Yumurta mesela alırdım, onları yerdi. Elime yumurtayı alırdım, şey yapar, hemen elimden onları içerlerdi. Demek biri bir kucağına, biri bir kucağına oturuyor ha? Birer dizime çıkıp otururlardı. Elinde Ya. yalarlardı balı. Allah Allah. Her hayvan yani öyle alıştırırsan. Peki orada başka hayvan yok muydu onların böyle zarar vereceği falan? Sansar çünkü hayvanları boğmuyor mu? Tavukları yer bırakırsan. Bırakmıyordum ben. Orada şey yok o zaman. Tavuk yoktu değil mi? Ben içeride besliyorum ben onu. Dışarı bırakmıyordum ki. Peki keşke şu dönemde yaşasaydım dediğim bir dönem var mı? Mesela işte ne bileyim Osmanlı ya da işte Selçuklu. O zamanlar değil de şu son zamanlarda isterdim yani. 2000'li yıllarda işte 2000'li. Yani daha geç doğmak isterdim. Yani o zaman isterdim. Çünkü eski yaşama şeyler zordu. Kolaylık da vardı ama zordu yani. Yaşama şeyleri zordu. İmkan da yoktu. Evet. Gerçekten çok zor çocukluk geçirmişsiniz. Anneannem de, sen de. Yoksa şu zamanda zaten yaşanacak zaman. Evet. Bakma milletin sen zokur zokur ettiğine. Yok diye bir Öyle şey yok. cidden. Her şey var çünkü. Tabii asıl yokluğunu siz gördünüz.
Hı? Asıl yokluğu siz gördünüz. He. Anneannemin dedesi, Sadık dedem o savaş döneminde yaşıyordu değil mi? Onun zamanı şey işte Cumhuriyet şeyinin son o Hı hı. savaşları son şeyler onlar. Şöyle bir şey duymuştum. Sadık dede vesaire onlar ağaç kabuğu yiyerek hayatta kalmaya çalışmışlar bir dönem değil mi? Savaş dönemi olduğu için. O şeylerdi onlar. Yemen Harbi onlar. Yemen Harbi zamanı yani. Yemen'e gidenler işte var ya o zamanki. Hı hı. Onlar öyle yapmışlardı. Ağaç kabuğu bırak. Ne buldularsa yemiş onlar. Peki nasıl karar aldın bırakacağım diye? Tamam içmiyorum demiş gitti. Çok iyi. İnsanlar bırakamıyor dede. Bırakırlar yok yok. Bırakamaz diye bir şey yok. Yalanlar. Peki sigara? Sigarayı da bak ben mesela alıştım. Önce içmezdim sigara içmezdim bak. O tam şeyliğin zamanında sigara içmezdim ben. Demek 20 yaşlarına doğru alıştım ben sigara içmeye başladım. Hı hı. O da bir arkadaşın vasıtasıyla babasının tütünü çalıştırdılar, onu içerdik. Hı hı. Onunla öyle içirdim. Sonra işte tiryakil olmuş oldum yani her türlü sigara içmeye durdum. En son 2-3 pakete çıktı. Oo. Ondan sonra yatamaz oldum. Bırakamam diyordum, bırakamam. Biraz da bir bıraktım 3 ay falan. Hı hı. Bir arkadaş illa bir tane sigara verdi. Şunu yap diye. Ya içmem dedim. Ya bir taneden bir şey olmaz. Bir tane içtim. Ondan sonra 2-3 paket çıktı içmem. Yine başladı. He. Ondan sonra gece yatamaz olunca dedim ben içmeyeceğim bunu. İçmiyorum dedim. Tamam. Sen de bir günde Leblep bıraktın ya. aldım. Ondan sonra başka şeyler aldım. İkide bir elimi cebime sokar. Hmm. Kendi kendime küfrederdim. Ne gene iradeni takip olamıyorsun diye. Hmm. İçmedim ondan sonra işte. İçmem dedim. İçmeyeceğim dedim. İçmedim. Helal olsun. İrade başka. Bu sigarayı bırakamam diyenler var ya yalan. Çünkü ben 3 vakit içiyordum. Hatta ben müdürün odasına girerken müdür çağırırdı. Hı hı. Vardığın zaman odasında sigarayla girermişim içeri. Müdür şey bana gülü verdim aklına hemen alırım alma boş ver derdi. O Müdür derece. sonra ben bıraktıktan sonra diyor ki ben sigara bırakamayayım diyen adam yalan diyor. Hmm. Bırakamazsa bu adam bırakamaz. Helal olsun gerçekten. Annem de bir günde bırakmıştı. Annem tam direkt vurmadı ki. Baba içiyoruz ya tam direkt geldi. Anne günde kaç paket içiyordun? Şu Bir paket. Annem de günde bir paket. son zamanlarda Son zaman. anam Kaç yıl içtin? Bayağı içtin diyor. anneme dedim ki Hı. bak kızım üniversiteye falan giderken her şey serbest. Ne yaparsan yap. Tek senden ricam sigara içme dedim. İnadına özellikle yatır sigara içti yani. Bir şeye şunu yapma dedin mi o muhakkak o yapılıyor yani. Onun için İnsan kimseye daha şunu yapma, cazip geliyor. şunu yapma demeyeceğim ya. Anne. Annem de oradan gülüyor. Ya şöyle mesela bak orada folklor şeyine girdim, saz grubuna girdi, bilmem neye girdi. Onlar tamam gir dedim yani gir onlar Hı serbest. hı. Neye giriyorsan gir. Yalnız sigara içmedim mi sigara işte. Yani sigarayı bırakmam diyen yalandır diyorsun. Yalan. Yalan. İrade sahibi. İçmem diyeceksin yani. İçmem diyorsun tamam. Peki. Diğer soruma geçiyorum. Nasıl insanları hiç sevmezsin? Yani şunu yapan adamdan nefret ederim dediğin bir özellik var mı? Var. Var. Bir adam kendini çok övüyorsa, çok konuşuyorsa böyle işte kendini şöyle böyle ha şudur ha bu da ha diyorsa bu adam ben gıcık alırım ben. Peki. Tam tersi. Şunu yapan adam sağlam adamdır dediğin bir özellik. Öyle onu dediğim adam şöyle. Eğer kendi evine, Hı hı. anası babasının evine veyahut da kendi evinde olduğu zamanlar işte kendi eğer evine sadıksa Hı hı. o adama her şeyde ben güvenirim yani. Hmm.
Kendi ailesine sadıksa. Kendi ailesine sadıksa o adamın her şeyine güven, korkma. Peki en önemli soruma geldik dede. Hmm. Bana vereceğin en önemli öğüt nedir? Öğüt mü? Hayatın boyunca unutma dediğin. En önemli şey kızım, canı yürekten kimseye inanma. Böyle. Tamam. Dinle. Ondan sonra söylediğini duy. İnan. Ondan sonra inanmış görün. Şey yap. Yalnız aldığın bir şeye ikinci bir kişiye götürme. Söyleme yani. En şey bu. İnsanın hem dünyasına hem ahiretine yani. Bu Doğru. birinden aldığın mesela bir arkadaş sana sığındı bir laf verdi. Sen de hemen onu öteki bir arkadaşına anlatma. Senin hiç sende kalsın o. Kendi anlatsın. Sen anlatma yani. Duyduğun bir şey. Yani duydun şurada geçerken adamlar konuşuyor. Şöyle ha filan şu filan bu bilmem ne. Onu duyduysan kulağını tıka. Duydun sende kalsın. Gezip de şey yapıp şöyle böyleymiş deme. Yani bunlar çok kötü şeyler. Şimdi birine bir şey olsa o lafı sen giden söyle, bütün laf senin üzerine kalır. Halbuki sen söylemedin o lafı, ya söyledi ama senin üstüne kalır yani. Evet. Onun için hiç öyle şeylere yani şimdi bir laf var, iki kişinin bildiği şey Sır değil. gizli kalmaz Evet. derler ama demeyeceksin, iki kişiye demeyeceksin. O adam bir kişiye dediyse sen de kalsın. Sen öteki bir ne dersen bitti zaten. Öteki Evet. o an gider alan. Evet. Bir atasözü var ya. Hı. Verme sırrın dostuna, dostunun da Dostu dostu var. vardır, o da söyler O dostuna. da söyler dostuna. Kendini idare etmesini bileceksin. Ayakların yere sağlam bastı. Kendini idare etmesini bileceksin. Her şeye böyle dermenşeyle atılmayacaksın. Yeri geldiği zaman da hakkını savunabilirsin yani. Evet. Bir de toplumlarda mesela girdiğin toplumda böyle çok geveze misali değil de normal olarak konuşma şeyini yap. Mesela varırsın bir yerde, o nasılsın, iyi misin işte, iyiyim bilmem, teşekkür ederim, şudur budur, böyle iyi insana yaklaşma şeylerine bunu yapmaya alış. Evet. Bu sizde Evet. yok. Yeni nesilde evet bu Evet. eksik. Eksik işte, eksik. Evet. Bak bu eksik. Alışılmadı. Çünkü topluma götürülmediniz yani. Okula git, okuldan gel. Daha çok samimi arkadaşlarımla böyle muhabbet seviyorum ama dediğin gibi tanımadığın insanlarla da küçük de olsa sohbet, havadan sudan muhabbet bu önemli aslında. Çok önemli, Biz çok yani önemli. yeni nesil Konuşma olarak şeyi insanda bundan çok kaçıyoruz. önemli. Bak. Evet. Evet doğru. Peki dede, Feke'de yaşamasaydın yaşamak istediğin bir yer var mıydı? Keşke şurada yaşasaydım dediğin bir yer var mı? Memleket olarak. Memleket olarak. Yok, hiç ben öyle bir şey hiç aklıma gelmedi ya. Gerçekten yok İstanbul'a geçelim, yok Ankara'ya geçelim, bilmem ne hiç aklıma gelmedi. Bak Adana'ya giderdim. Ondan sonra orada gezer turlardım. Mersin'e giderdim, gezer turlardım. Kozan'a giderdim. Gene geri buraya yetişirdim yani. Ben bu köyü çok sevdim ya. Burayı Ne çok güzel. seviyordum ya. Burada çünkü her imkanım vardı bak. Çocuklukta lastikle avcılık vardı. Biraz büyük tüfekle avcılık şeyi vardı. Balıkçılık vardı, yüzme vardı. Ne bileyim her şeye gidiyorduk yani. Ne Ne arasan güzel. mevcuttu burada. Voleybol oynadık mesela. Voleybol burada bir Feke Lisesi'ni yendik biz bu köyde. Oo. Voleybolda. Test Vay. dediler. İki şey oynadık, yendik. Üçüncüye kaçtılar. Test dediler. Siz bizi yeneniz dediler. Öyleydi yani. Yani Belenköy'ün voleybol takımı He, Feke'yi mi yendi? he. Belenköy'de Belen- bu kadar şey var mı? Şey vardı, Yüzme. bizim Erdal vardı. Bir öğretmen vardı. Bizim Halil vardı. Ben vardım. İki kişi daha vardık yani. Gençken çeviktin yani. Çok gezerdim. Benim gecem, gündüzüm olmazdı hiç. Babam dağ bayır gezermiş. Ha. Yürüyerek bir yere bakana Göceli'ye, Gürümse'ye gidermiş. Oo maşallah. Yürüyerek. Tabii yürüyerek burada mesela Gürümcü'ye o zaman bu yol da yoktu ya. O Bağdat'ın ayağın karşıda bir sürü aşağı 10 giden yani. Yollardan. Öyle yollarda giderdim ben.
koşarak gelmeye çalışırdım. Yetişir miydin? Ya avcı şey, avcıda. Avlardım orada, akşam olurdu. Teşekkür ederim dede. Çok teşekkür ederiz. Benim sana şeyim, hiçbir grup olarak bir yere bağlanma. Siyasi yönden bir yere bağlanma. Ondan sonra herhangi bir cemaat şeyi olursa o cemaatin içine girme. Cami cemaatinden başka cemaate inanma. Ben bu diyeceklerim bu kadar. Tamam. Teşekkürler dede. O zaman olmadı. Çek hoş.